Likya Yolu serimizin 32. bölümünden hepinize selamlar. Hatırlarsanız daha önceki bölümde Yaylıklıdere'den Göynük Yaylası'na kadar nasıl yürüdüğümüzü izlemiştiniz. Bu bölümde ise kaldığımız yerden Göynük Yaylası'ndan Göynük'e kadar nasıl indiğimizi izleyeceksiniz. Uzun, meşakkatli ama bir o kadar da eğlenceli bir parkur sizleri bekliyor. Bulunduğumuz 700'lü rakımlardan 290'lı rakımlara kadar ineceğiz. Ardından çok güzel bir kanyondan geçeceğiz. Sonra yeniden 700'lü rakımlara tırmanacağız. Ve iyi bir inişle neredeyse deniz seviyesine kadar ineceğiz. Göynük Yayla'da kalmış olduğumuz Doğa Camping'de sabah erkenden uyandık ve hızlıca hazırlandık. Geceliğin çok güzel yağmur yağmıştı. Havada mis gibi toprak ve orman kokusu vardı. Bir yandan bulutlar geçiyordu, bir yandan da kahvaltımızı yapmaya başlamıştık. Güzel bir kahvaltıyla enerjimizi depoladık, artık yola hazırdık. Doğa Camping'in sahibi Bülent Bey'e buradan da selamlarımı iletiyorum. Harika misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Yolunuz buraya düşerse bizim de selamlarımızı lütfen iletin. Görüşürüz Bülent abi. İyi yolculuklar. Görüşmek üzere. Doğa Camping'den ayrılıyoruz. Saatimiz 8:13 ve yola çıktık. Zeynep rotaları kontrol ediyor. Evet. Senden iyi haritacı olurmuş. Benden mi? Hı hı. Seviyorum ya böyle harita işini. Dün neydi ya? Domuz ölüsü gördük mü? Evet ya. Köpek ölüsü gördük mü? Kuşlar parçalanmış mı? Evet ya. Tüy yumakları bir sürü. Allah Allah dedim. Vahşi doğa. Yani bir de çok kötü yani. Hayvanın bütün halde ölmüş görüyorsun. Yürüdüğümüz bu stabilize yol yaklaşık 1 kilometre sürüyor. Ardından sağdan patikaya gireceğiz. Evet, burada patikaya giriş yapıyoruz. Buraları kaçırmayalım. Şöyle göstereyim. Bakın çarpı koymuşlar. Yani bayağı burayı kaçırmanıza imkan yok. Her yerde işaret baba var. Evet, şimdi kanyonun derinliklerine doğru inmeye başlayacağız. Haydi bakalım. Göyn kanyona. Patikamız şimdilik çok kolay ilerliyor. Böyle güzel patikalarda hızımızı artırıyoruz. Hızımızı artıralım ki ileride göreceğimiz güzel manzaralar için zaman kalsın. Ve tabii ki fotoğraf çekmeye ve video kaydetmeye. Yol sahiden çok güzel. Yani kesinlikle hava da çok güzel. Yine yürüyüşçüler görüyoruz ama yine yabancı yürüyüşçüler. Bu sezon boyunca bir tane bile yerli yürüyüşçü görmedik. Arkadaşlar buralarda neden yerli yürüyüşçü yok? Dünyanın uzak diyarlarından buraya her yerden yürümeye geliyorlar. Bu güzellikleri görmeye geliyorlar. Ama yerli yürüyüşçülerimizi özellikle Doğu Likya bölgesinde hiç görmedik. Umarım bu videoları yayınladıktan sonra yerli yürüyüşçülerimiz de buralarında yürünebilecek şekilde olduğunu görürler ve gelirler. Onurcu yoluna yürüyoruz. Yine bir sandal ağacı bulduk. Dik bir iniş var. Bu bizi yine kanyona, akarsu yatağına indirecek. Gelebiliyor musun hayatım? Geliyorum. Şimdi yeniden toprak yola iniyoruz. Ama biz bu toprak yoldan devam etmeyeceğiz. Hemen karşıdaki patikaya giriş yapacağız. Evet, şurada işaret var. Böyle buraya kısacık bir yol olmuş. Orada kayalar mayalar üstümüze geliyor. Ne güzel işaretlemişler. Evet. Yani bu işaretler kaçmaz yani. İşaretlemeler çok iyi.
Harika. Böyle bir yere geldik. Şimdi yeniden yola indik. Bu sefer bu yoldan devam edeceğiz. Aslında yolda denmez yani, kaldığı kadarıyla yol. Çünkü gördüğünüz gibi baya çökmüş heyelan bölgesi. Evet. Burası çökmüş. Şu soldan gideceğiz hemen. Şuradan şöyle geçeceğiz. Hı. Ama tehlikeli bir şey yok. Aşağıda da dere. Şıl şıl akıyor yani güzel. Kaya canavarı. Heyelan. Taşlar falan yuvarlanmış düşmüş. Taşlar, kayalar, ağaçlar üstümüze geliyor. Sanki her an burada bir şeyler yuvarlanacak gibiydi ki zaten öyle, sürekli bir şeyler çökmüş, yuvarlanmış. Tam heyelan bölgesi. Evet, burası heyelan bölgesi. Taşlar çok gevşek, her an düşecek gibi. Evet, buradan hızlı geçiyoruz. Hayatım hadi hızlı geç. Bu işin şakası yok. Geçenlerde bir tane çocuğun başına taş düştü. Karadeniz'de yanlış hatırlamıyorsam. Çocukcağız öldü. Bak bu ağaç da gidici, ben söyleyeyim. Bu ağaç devrilir. Doğa koşulları burada iyicene sert yüzünü göstermiş ki zaten Doğu Likya bölgesi baya sert bir coğrafyaya sahip. Bunu ilerleyen parkurlarda da göreceğiz. Bu yol zaten kısa sürüyor. Birazdan bitecek. Manzaralar harika. Tadını çıkartın. Fotoğraflarımızı çekildik. Doyamadık buraya. Evet. İşaretimiz de burada. Yalnız gerçekten çok güzel işaretlemişler. Bakın bazı yerlere böyle ok falan da koymuşlar. Yol buraya kadar görmüş olduğunuz gibi bitiyor. Buradan itibaren patika başlıyor. Patikanın gittiği yönde zaten belli. Burada bir tane baba var. Umarım baba siz geldiğinizde de orada sağ salim durur. Burası aynı anda iki yürüyüşçünün yürüyebileceği kadar genişlikte bir yol değil. Biz geldiğimizde zaten karşıdan yine yabancı yürüyüşçüler geliyordu. Onların geçmesini bekledik. Ama yürüyüşçüler baya yavaş geliyordu. Dedik ki acaba ne oldu, bir problem mi var yani orada? Çünkü baya bekledik. Meğerse burası parkurun en problemli yeriymiş. Evet, geldiğimiz bölge yine heyelan bölgesi. Bu sefer çökme yolu baya darlaştırmış, geçilmesi tehlikeli bir hal almış. Burası biraz risk barındırıyor. Yani burada durdum, aşağıya şöyle bir baktım. Dedim ki yani buradan düşsek ölür müyüz? Ölümcül bir tehlikesi yok, en fazla yaralanırız, yaralı kurtuluruz. Objektif riskler dışında da pek bir risk yok. Adımımı sağlam attığım zaman, düzgün yürüdüğüm zaman, acele de etmediğim zaman buradan geçilir. Ama yine de düzeltilmesi gereken, birazcık tadilata girmesi gereken bir nokta. Zeynep'le buradan yavaş emin adımlarla geçtik. Biz geçtik şimdi buradan ama tabii geçerken kayıt yapamadım. Bakın şöyle yar burası. Aşağı doğru gidiyor. Buradaki heyelan nedeniyle biraz şey olmuş. Hem taşlar kayıyor hem toprak kayıyor. Bilginiz olsun.
Geçtik. Patikadan inişe devam. Artık daha taşlık bir patikadan ilerliyoruz. Çünkü Göynük Kanyonu'na yaklaştık. Kısa bir yürüyüş daha ve işte şimdi meşhur Göynük Kanyonu tam karşımızda. Vay be. Evet, bir fotoğraf alınır burada. Aynen burası direkt. Olur bak yine o kayalar. Evet. Sen kimin karısısın? Buralardan sular akıyor. Su kaynıyor baksana şuna. Gidiyor. Vay be. Dereden karşıya da geçtik. Evet. Çok güzelmiş buraları ya. Jeolojik şekillerin hepsi birbirinden güzel. Coğrafya derslerinden hatırladığımız orojeniz hareketleri, kıvrım dağ oluşumlarını canlı canlı görüyoruz. İşte torosların sıkışıp yükseldiği, zaman zaman kırıldığı plakalar. Hayranlıkla bakıyorum. Kanyon geçişine başlıyoruz. Hazır mıyız? Şimdi parkurun en güzel bölümüne geldik. En eğlenceli yeri. Burada kimi zaman ayakkabılarımızı çıkartıp sulardan geçeceğiz. Kimi zaman kayaların üzerine atlayacağız. Bazen de hayırseverlerin koymuş olduğu merdivenlerin üzerinden geçeceğiz. Çok ama çok güzel bir yer. Bu nedenle sizi biraz bu videolarla baş başa bırakmak istiyorum. Bak burada suya giriyorlar. Göynük Kanyonu'nun manzarası karşısında büyüleneceksiniz. Bu nedenle hem bu manzarayı seyredaldığınızdan hem de nispeten zorlu geçişler olduğundan bu kısa mesafeyi kat etmek biraz vaktinizi alacak. Aşkım o su koşucusu. Suyun üzerinde yüzen böcek onlar. Kimi zaman zorlansak da çok ama çok eğlenceli bir bölüm. Bir de küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Burası yağışlı mevsimlerde suyun yükselmesi nedeniyle geçilemeyecek bir hale gelebilir.
Çok güzel. Onur kendi çantasını taşıdı. Şimdi benim çantamı taşıyor. Canım benim. Oh. Su da aşırı soğuk değil biliyor musun? Geride. Ya bence çok güzel. Evet. Ve geldi. Можно, там, я перешел. Ver baba. Рюкзак мой, там. Вы не обратили внимания, что мой рюкзак? Bir Ukraynalı grup, bir Rus grup, bir Ukraynalı, bir Rus sırayla geçiyorlar. Yukarı çıkıyoruz. Kanyondan dik bir çıkışla patikaya giriyoruz ama endişe etmeyin, eğim birazdan azalacak. Muhteşem bir ormanda adımlamaya devam. Baksana. Wow. Yine bir akarsu yatağına geldik. Ama burada akmıyor. Mevsim itibariyle tabii kuru. Yağışlar gelmeye başladı, bugün falan yağabilir. Bundan sonra Ekim ayında falan artık buralarda sular akar. Ne yazmışlar? Rusça bir şey yazmışlar herhalde. Evet. İyi, en azından sprey boyayla yazmıyorlar. Bunların bir zararı yok yani. Ovacık, Göynük. Bu muhteşem doğayı bozan bir şeyle karşılaşıyoruz. Ulan ne içtiniz böyle? Yuh. Dokunmak da istemiyorum ama. Şimdi şöyle düşünün. Burada sular akmıyor ama suların aktığını, sonra bunun düşüp kırıldığını, böyle insanların ayağına battığını, kestiğini, hani insanlar geçmek için ayakkabılarını çıkardığı zaman ayağına battığını düşünün. Böyle şeyleri doğada bırakmayın. Ben yine başkasının bıraktığı çöpü yine alıp götüreceğim yani. Oraya da bir katkımız olsun. Çantama atayım. 300 gram, 500 gram artık neyse taşıyacağım. Şimdi bu parkurun esas tırmanışı başlıyor. Bu dere yatağını geçtik.
Şimdi önümüzde yaklaşık 400 metrelik bir tırmanış var. Başlıyoruz. Hazır mısın tırmanmaya? Hazırım. Buradan sağa gidiyor. Daha önce de söylemiş olduğum gibi böyle çıkışlarda hızlı hızlı çıkıp kısa aralıklarla mola vermektense yavaş bir tempo ile çıkıp uzun aralıklarla mola vermek daha avantajlı. Kalp atışlarımızı hızlandırmaya, yani kalbimizi yormaya gerek yok. Yağmur başladı. Küçük küçük çiseliyor. Hani yıldırım, gök gürültüsü olmadıktan sonra bizim için yağmurun bir problemi yok. Patikamız böyle. Terlemiş gibisin. Çok terledim ya. Çıkış yaptık ya. Bir de hava Evet. aşırı nemli. Bir de ufaktan da yağmur atıyor. Bu nemi boşaltması lazım. Normal. Evet. Yani ıslatıcı bir yağış yok ama ince ince bırakıyor böyle tepeden. Arada bir hızlanıyor, sonra tekrar yavaşlıyor. Her yerimden terler boşaldı. Bunlar yağmur suyu değil, ter. Yol bayağı bir çıkış ama böyle dimdik sürekli çıkmıyorsun. Dinlendire dinlendire çıkartıyor seni. Biraz çıkıyor, biraz zikzak çiziyorsun. Biraz çıkıyorsun, biraz zikzak çiziyorsun. Güzel bir çıkış. Sandal ağacı. Yaprakları yemyeşil. Yağmur yağıyor. Bize geçit vermiş. Altından geçeceğiz şimdi. Saatimizde tam 12 olmuş. Hava kararmadan gitmemiz lazım. Tırmanış boyunca üzerimize ince ince yağmur yağıyor. O kadar ince ki kameraya görünmüyor bile. Geçtik. Sıra Zeynep'te. Çok güzel geçtin. Orada bir su kaynağı varmış. Yol nereden gidiyor? Buradan gidiyor tabii. Biraz çamur ama çok sıkıntı yok. Batmıyoruz. Burada bir çeşme gördük de tamamen kurumuş. Ancak yalak dolu. Bir sürü kurbağa. Ne yapıyorsun kurbağa kardeş? Perde ayaklı. Hava her ne kadar kapalı olsa da güneşe maruz kalmasak da çok nemli ve boğucu bir hava vardı. Tırmanış yaparken böyle bir boğucu havada ilerlemek bizi biraz zorladı. Böyle bir kamp noktası var burada. Ukraynalı veya Rus yürüyüşçülerle karşılaştık. Çantalar burada. Hava aşırı nemli. Çok terletiyor insanı. Evet. Çok basık bir hava var. Aynen. Dedik ki ton balığı yiyelim. Kişi başı birer tane ton balığımız var. Bakayım. Bu kadarcık da ekmeğimiz kalmış. Bölüşeceğiz artık. Zaman zaman zikzaklar çizerek tırmanışa devam. Şimdi çok bir şey anlatmama gerek yok. Görüntüler zaten anlatıyor. Şu kanyonun tam dibindeydik işte. En dibindeydik. Son tırmanışlara geldik. Yükselip zirveye yaklaştığımızda rüzgar biraz daha hızlanmaya başladı. Bulutlara daha da yaklaşmıştık. Böyle kayalıklar kopmuş, düşmüş. Yani buraların doğası çok çetin. Yıldırım düşmüş, parçalanmış bir ağaç. Önümüzde kayalar çok sarp, arazi çok çetin. Buraları o daha batı taraflarına, Fethiye taraflarına falan benzemiyor. Çok farklı buraları.
Bir buradan yol var. Burası nereye gidiyor bilmiyorum. Bir de buradan gidiyor. Ama doğru yol burası yani. Tırmanışa devam. Biraz daha gayret. Tepeye az kaldı. Tırmandığımız bu bölge 1350 rakımlı Andızlı Tepe'nin Tavşan Çukuru isimli sırtı. Dağın zirvesine kadar çıkmıyoruz. Buradaki sırtın en yüksek noktasındaki boğazdan yamacın diğer tarafına geçeceğiz. En yüksek noktaya yaklaşırken sis başladı. Parkurun en yüksek noktasındaki Tavşan Çukuru sırtı geçidine ulaştığımızda tırmanıştaki o bunaltıcı hava yerini muhteşem bir serinliğe ve güzel bir esintiye bırakmıştı. Aşağıdan o gördüğümüz bulutun içerisindeydik. Aşağıdan bir bulut olarak gözüküyordu ama bulutun içine girdiğimizde ise bir sise dönüşmüştü. Anlatamam ya. Bir soğuk geliyor şu anda. Bak bakayım. Ne hissediyorsun şu an? Ya çok güzel ya. Çok güzel gerçekten. En son böyle şeyde Sarıveren'de mi? Bezirgan'da. Siz görmüştük ama buradaki çok başka. Çok başka. Burada bir de çadır kurabileceğiniz bir düzlük mevcut. Eğer karanlığa kalırsanız bence yola devam etmeyin. Bu düzlükte çadır kurun. Ne olur ne olmaz. Likya yolunda çok farklı bir gün yaşıyoruz. Bu parkur çok ama çok farklı, çok güzel bir parkurdu. O kanyon geçişi ve şimdi de böyle bir sis. Biz korkuyorduk yağmurun, şimşeğin altında kalacağız diye ama hiç korktuğumuz gibi olmadı. Çok ama çok güzel. Yani hislerimi tarif etmek zor. Sadece çok iyi hissediyorum. Kanyon geçişinden sonra en çok etkilendiğimiz, bizi en çok heyecanlandıran yer bu bölge oldu. O sisin dalga dalga üzerimize gelişi, rüzgarın birden hızlanıp o yaprakların hışırtısının ormandan yükselmesi, sanki böyle doğa canlanmıştı da üzerimize doğru geliyordu. Çok mistik bir hava vardı. Anlatılmaz yaşanır. İçinde olduğumuz bulut hızla hareket ederken sis de bir gidip bir geliyordu. Kaydettiğim bu görüntüyü hızlandırmadan izliyorsunuz. Bakın sis nasıl hareket ediyor. Belki dilim dönüp de anlatamıyorum ama görüntülerle bir nebze olsun yaşatabiliyorsam ne mutlu. Ağaçların uğultusu, sisin bir yandan çıkardı böyle geldiği bir ses, çıtır çıtır böyle bir sesler geliyor. Evet. Rüzgar vurdukça ağaçlar sallanıyor ya, böyle gacırdıyor falan. Bu noktadan sonra patikadan hızla neredeyse deniz seviyesine kadar ineceğiz. Ama inişle ilgili söylediklerimi hatırladınız değil mi? Tırmanıştan daha hızlı oluyor ama ayaklarınız ve dizleriniz daha fazla yıpranıyor. Bunun için çok fazla yorulmasanız bile arada bir mola vermenizi tavsiye ederim. Sizlere hatırlatma niteliğinde küçük bir de tavsiye vermek istiyorum. Böyle serin havalarda da olsa susamadan birkaç yudum su içmenizde fayda var. Çünkü yürüyüşün temel prensibi olarak susamadan su içmeniz gerekiyor. Yani bu ne demek? Ara ara küçük yudumlarla su içip kana kana su içme arzusunun ortaya çıkmasını engellemek. Hızla inmeye devam ediyoruz. Arazi yine kimi zaman çok sertleşiyor ama emniyetsiz bir durum yok.
Buraları biraz Musa Dağı'ndan Olimpos inişine benzettik. Yine ormanın içinden gidiyoruz. Hem orman hem de sis olduğu için gündüz vakti olmasına rağmen hava göründüğünden daha karanlık. Göynük Kanyonu'nun derinliklerinden su sesleri geliyor. Bu arada bayağı bir rakım azalttık. Son 1 kilometre yolumuz kaldı Milli Park için. Saat 15.45. Görmüş olduğunuz gibi manzaramız bu. Tabii çok yaklaşmayın, burası uçurum. Aşağıda yürüyenler, burada Göynük Kanyonu devam ediyor. Yol falan var. Köprü var bir tane. Nihayet Göynük Milli Parkı'na tepeden bakıyoruz. Güzel bir his. Buralara ulaşmak gerçekten güzel. Ama yürüyüş ve iniş henüz bitmedi. Biraz daha yol ilerlememiz gerekiyor. Bayağı yaklaştık. Ve patikanın sonu böyle. Bir kanal ve Likya yol tabelamız. Hiç beklemiyordum bu tabela. Ben de. Evet. Evet, vakit gecene bir parkuru daha tamamlamışız. Şimdi Göynük çayından yine karşıya geçmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi zorlayıcı bir şey yok. Böyle gideceğiz yani, orada gişe gibi bir şey var sanırım. Muz ağacı. Muz ağaçları var, evet. Bir Likya yolu tabelası daha. Tebrikler. Göynük Milli Parkı'na ulaştınız. Burası bir sonraki parkurun ayrım noktası. Göynük Milli Parkı'nın gişesi de 500 metre kadar sağ tarafta. Göynük Milli Parkı'na gişelerden geçiş ücreti kişi başı 9,5 lira. Ama bu zamanla tabii ki de değişebilir. Biz Likya yolundan geldiğimiz için kendimizi birden Göynük Milli Parkı'nın içerisinde buluyoruz. Böyle bir yere geldik. Merhaba. Bugünkü yürüyüş parkurunu tamamladık ve Göynük Milli Parkı'na sağ salim ulaştık. Ama şimdi karşımızda 3 tane sorun var. 1. Nerede kalacağız veya çadır kuracağız? 2. Nerede yemek yiyeceğiz? Ve üçüncüsü, bir sonraki parkurun ihtiyaçlarını nereden temin edeceğiz? Öncelikle kalacak yerden bahsetmek istiyorum. Göynük bir tatil beldesi. Sahil kenarında çok sayıda otel var. Ama hiçbirisi de biz yürüyüşçülere hitap etmiyor. Üstelik 5 kilometre gibi uzak bir mesafede bulunuyor. Milli Park'ın içinde gişelerin yanında kişi başı 20 liraya çadır kurabileceğiniz bir kamp alanı var. Bir de Milli Park'ın 9,5 lira gibi bir giriş ücreti vardı. Yani kişi başı yaklaşık 30 liraya geliyor. Buraya çadır kurabiliyorsunuz. Tuvalet ve ateş yakma alanı var. Telefonlarınızı şarj edebileceğiniz bir priz de mevcut. Ayrı bir duşluk yok ama kanyon havuzunda yıkanmanıza da izin veriyorlar. Bence kampçılar, çadırcılar için en güzel seçenek bu. Kalacak yer için diğer bir alternatif Milli Park'a 2 kilometre mesafede bulunan Natural Pansiyon. Burasının sevdiğim yanı kapı girişinde açıkça her şeyin fiyatını yazmış olmasıydı. Fiyatlar Göynük'ün tatil otellerine göre de çok makuldü. Sahibi Osman Bey yürüyüşçülere karşı güler yüzlü. Çadır kurulmasına izin veriyor. Ancak kampçılar için duş ve çamaşır yıkama imkanı yok. Biz biraz daha rahat duş almak istediğimiz için bir günlüğüne odada kalmaya karar verdik. Belki ilerleyen dönemlerde siz geldiğinizde çadırcılar, kampçılar için olanaklar biraz daha iyileştirilmiş olabilir. Yemek ihtiyacına gelecek olursak, biz Milli Park'ın çıkışında yol kenarındaki Sakine teyzeden gözleme yedik. Sakine teyze hem çok cana yakın hem de gözleme fiyatları oldukça makuldü. Yaklaşık 3 kilometre mesafede merkezde yemek yiyebileceğiniz restoranlar da mevcut ama bize gözleme yeterli geldi. Ertesi günkü parkurlar için ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz marketler de yine Göynük'ün merkezinde bulunuyor. Migros, BİM, Şok, yerel marketler ve bakkallar hepsi mevcut. Pansiyonumuza dönerken hava kararmıştı. Uzun bir mesafeyi karanlıkta telefonumuzun ışıklarıyla yürüdük. Ertesi gün hem Göynük Kanyonu gezeceğimiz için hem de parkurumuza devam edeceğimizden bir an önce pansiyonumuzda istirahate çekildik. Böylece 32. bölümün de sonuna geldik. Parkurumuzu özetleyecek olursak.
Yürüdüğümüz mesafe yaklaşık 14 kilometre. Bolca iniş çıkış ve kanyon geçişleriyle yorucu ama bir o kadar da eğlenceli bir parkurdu. Sabah 8'i çeyrek geçe çıktığımız yolu akşam üzeri 17 gibi bitirdik. Ama sonrasında neredeyse bunun yarısı kadar da Göynük içerisinde yürüdük. Bir sonraki bölümde Göynük'ten Sarıçınar'a kadar nasıl yürüdüğümüzü izleyeceksiniz. Yolda bir şahinle burun buruna geleceğiz, su arıtacağız ve harika bir ormanda kamp kuracağız. Kanalımıza abone olmanızı ve düşüncelerinizi yorum kısmına yazmanızı bekliyoruz. Hepinize sevdiklerinizle, doğayla bolca zaman geçirebileceğiniz mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum. Hoşça kalın. O kadar taşıdık. Şimdi de çöpe attık. Çevreyi korumak lazım. Ne diyelim?